Kumandanım, Marşal Goltz. Albay, İstirahat etseydiniz Maraşal. Çağırsaydınız ben gelirdim ziyaretinize. lüzumu yok. Henüz çalışıyorken bacaklarımı kullanabilmeyi yeğlerim. Hem sayenizde dinlenebilmek ne mümkün. Anlamadım. Kışlada askerleriniz, şehirde casuslarınız arı gibi çalışıyor. Tüm bunları görüp de rahat bir uyku uyuyabilmem mümkün değil tabii. Evet, anlatın bakalım. Ben istirahatteyken neler oldu? Zafere adım adım yaklaşıyoruz. Şehrin içindeki casuslarımız. Evet, casuslarınız. Ben de bundan bahsedecektim. Casuslarınız küçük saldırılarla gün geçiriyor. Kabul etmeliyim ki bugüne kadar şehirde sağ kalmaları da büyük bir mucize. Onlar teşkilat-ı mahsusanın en iyileri. Esas mucize hala İngilizlerin direnebiliyor olması. Halil Bey, düşman her zaman zarar vermez. Bazen de uyanık kalmanızı sağlar ki bu da size güç verir. Sizin casuslarınız İngilizler için bir uyanış oldu. Buna katılmıyorum. Verdikleri zarar bu şekilde ölçülemez. Şayet karşılarında şehrin kaymakamı olsaydı, evet, belki başarabilirlerdi. Ancak karşılarında bir devlet var Halil Bey. Ve bu devlet ancak başka bir devleti muhatap alıp pazarlık edebilir. Siz casuslarınızı şehirde söz sahibi yaptınız. Bu da şehirdeki kuşatmanın bir an önce sonlanmamasına sebep oluyor. Düşmanın cephanesi tükenmek üzere. Erzakları yok oldu. Her şeyden önce umutları eriyip gitti. Bunu aslanlar yaptı. Tamam. Lütfen hatırlatın. Bu iş bittiğinde onlara bir ödül verelim. Bekledikleri ödül değil. Ama benim beklediğim ödül. Bugüne kadar sabrettim Halil Bey. Bu ödülü bir an önce almam gerekiyor. General Townsend'la bir görüşme yapacağız. Ve onlara teslim olma konusunda kolaylık sağlayacağız ki bu iş bir an önce bitsin. Gerekli temasları başlatınız. Bu yaptığınız doğru bir yaklaşım değil Maraşal. Asıl benim emirlerimi sorgulamanız doğru bir yaklaşım değil albay. Onları bu kadar sarstıktan sonra bir teklifle gidersek kaybederiz. Tüm kozlar elimizdeyken neden bundan faydalanmıyoruz? Kullanıyoruz ya işte albay. Onlara canlarını kurtarmaları için bir şans veriyoruz. Şehri böylece bırakıp gitmelerine müsaade etmem. Şehitlerimin kemiklerini sızlatmam Maraşal. Bu kararınızı tekrar değerlendirmenizi rica ediyorum. Kaç! Bu silahların hali nedir böyle? Yaptığınız silahları böyle mi muhafaza ediyorsunuz siz? Efendim, bu silahlar kullanılmaz haldeler. Ne demek kullanılmaz haldeler? Daha yeni yapmadınız mı bunları? Evet efendim, yeni imal ettik. Ama birçoğunun mekanizması bozulmuş, bazılarında tetik tertibatı çalışmıyor. Sizden başka gelen çıkan oldu mu buraya?
Efendim kapıları söküp getirdiğimiz gün halktan yardım aldık. Onun dışında kimse gelmedi. Üsküplü. Aptallar. Halk diye yardım aldığınız adamlar Üsküplü'nün adamları. Nasıl fark etmezsiniz bunu? Nasıl? Çabuk bana yüzbaşı Hamilton'ı bulun. Çabuk. Emredersiniz efendim. Şerif Necar yaşıyor mu yüzbaşı? Hayır Ebola. Senin yardımların sayesinde hak ettiği ölümü tattı. Sen de Zafer'in intikamını almış oldun. O Üsküplü şeytanı ölmeden Zafer'in intikamı alınmış sayılmaz. Merak etme. Onu çok yakında yakalayacağız. Üsküplü benden her şeyimi aldı. Oğlumu, hayatımı, dostum Necar'ı, her şeyimi. Necar hem bize hem de sana ihanet etti Ebola. Ve bir hain olarak öldü. Onun için hala üzülüyor musun? Dostu olarak Necar'ı düştüğü yanlıştan kurtarabilirdim. Peki ben ne yaptım? Onu kuyudan çıkarmak yerine öfkeme kapılıp öldürdüm. Dost bildiğin Şerif Necar oğlunu öldüğünde bile üzülmedi Ebola. Kızı oğluna nişanlıyken gidip Üsküplü ile aşk yaşadı, unutma. Oğlumu benden alan, dostluğumu bitiren sizsiniz yüzbaşı. Hem Fatma hem babası defalarca beni uyardı. Eğer onlara kulak vermiş olsaydım bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Onlarla bir olup Türklerle işbirliği mi yapacaktın yani Ebola? Hayır. Belki de bu şehrin kaymakamı olarak Türklerle olan savaşınıza taraf olmamalıydım. O vakit bunların hiçbiri olmazdı. Zor şeyler yaşadınız Ebola. Yaralarınız henüz yeni. O yüzden bu şekilde konuşuyorsunuz. Doktor Elsa gelip sizi kontrol edecek. Kendinize geldikten sonra karşılıklı konuşuruz. Geçmiş olsun. Biri geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adamlarımızdan bir haber alabildin mi Mecnun? Yüzbaşı Hamilton rütbesini geri almış kumandanım. Şehri didik didik edip bizi arıyorlar. Bütün sokaklar tutulmuş. Zar zor girebildim buraya. Ne olursa olsun bir süre daha burada kalacağız. Sen de daha dikkatli ol. Baş üstüne. Ebu'layla ilgili haber var mı? Ebu Oğul'la çıkan çatışmada yaralanmış. Hastanede yatıyor Fatma Hatun. Babamın intikamını alacağım. Yaptıklarının hesabını soracağım. Fatma, Fatma. Sen artık Şerif Neccar'ın Beyrut'tan gelen masum kızı değilsin. Seni de arıyorlar. Eğer kendini öldürtmek değilse niyetin, sakin ol. Ebu'ların yaptıkları yanına kalmayacak Ali. Bir hesabını soracağım. Hele bir sular durulsun. Sana söz veriyorum. Ebu Ula'dan da, İngilizlerden de intikamımızı alacağız. Sakin ol. İngilizlerin erzakları bitti. Silahları da kullanılacak halde değil. Fazla dayanamazlar. Bir şey yapmayacak mıyız kumandanım? İçeriden haber almadan hareket edemeyiz. Sen Salman'a haber et. Gözü Ebu'ların üstünde olsun. Bir şey öğrenir öğrenmez buraya gelsin. Emredersin kumandanım.
Efendim kuşatmaya biraz daha direnebilirsek uçaklarımız geri dönüp bize yardım getirecektir. Daha önce denediler. Sonuç değişmeyecektir Hamilton. Askerlerimiz açlıkla boğuşuyor. Silahımız yok, cephaneliğimiz yok. Halk desteğini tamamen geri çekmiş. Neyle direneceksin? Yapılacak tek bir hamle kalıyor geriye. Halil Bey'le görüşeceğim. Ona para teklif edeceğim. Ordumuzun Basra'ya çekilmesine izin vermesini isteyeceğim. Efendim Halil'e asla güvenemeyiz. Geri çekilirken bize tuzak kurabilir. Bu büyük bir kumar olur. Böyle davranacağımıza çarpışarak ölelim. Askerlerimizin ayakta duracak hali bile yokken neyle savaşacaksın? Hangi silahla çarpışacaksın Hamilton? Derhal Halil Bey'e teslim görüşmelerine davet ettiğimi haber verin. Ya görüşmeyi kabul etmezse efendim? İşte o zaman... dediğin gibi bir kumar oynayacağız. Kuşatmayı yarmak için saldıracağız mı efendim? Hayır. Türklerin en zayıf olduğu bölge burası. Burada az bir kuvvetleri var. Diğer birliklerle arasında da oldukça uzun bir mesafe var. Ani bir baskında bu mevzilere saldırı düzenleyip ordumuzu tahliye edeceğiz. Yani Selman'ı Pak'ta yaptığımız gibi kaçacağız. O kaçmak değildi Hamilton. Planlı geri çekilmeydi. Ve bugün hala hayattaysak benim bu hamlem sayesindedir. Peki nehri nasıl geçeceğiz? Derhal Dicle kıyısında salları birleştirip gizlice bir köprü inşa edeceksiniz. Karanlık çöktüğünde köprüyü kullanıp şehirden çıkacağız. Acele edin Hamilton. Bu geceye kadar bu köprüyü bitirin. Ve o bir türlü yakalayamadığın Üsküplü'yü de köprüden uzak tutacaksın. Emredersiniz. Ne olduğunu bilmediklerinizi ayrı koyun kardeş. O zaman her bir şey ayırmak lazım çavuş. Bu İngilizler bulgur hariç her bir şeyi yiyorlar. Ana. Bu ne? Her şeye benziyor, tövbe estağfurullah. Biz buna Hindistan cevizi deriz. İçinde su var. Suyla doludur. Nasıl su? Bildiğimiz su mu? Yo, bildiğimiz su değil. Bu meyvenin kendi suyu. Süt gibi yani. Oh Allah'ın işine ya. Neler yaratıyor ya Rabbim. Aynı Hasan kardeşimin kafası gibi kalın. Nasıl yiyeceğiz bunu? Ay diline eşek arısı soksun he mi? Ettiği lafa bak. Yani kalın olduğu doğrudur. Kırılması zordur. Ama isterseniz açabilirim çavuşum. İlmini bilirsen kolaydır. Çavuş açsın mı süt içeriz be. Eyvallah kardeş. Olmaz Ahmet'im. Bunda diğer kardeşlerimizin de hakkı var. Şimdi değil. Ama vakti gelince içersin. Benim kafamın kalınlığını hesap ediyor ama bunları hesap edemiyor Ahmet Efendi. Ne bileyim ben bu ceviz irisini görünce dayanamadım Hasan'ım. Ne o? Yiyecekleri mi dağıtıyorsunuz? Şimdi değil. Yerleştiriyoruz. İşsizlik mesele yok. İyi bakalım. Kolay gelsin. Ordunun malı var. Bırak yerine. Ne dedin? Herkese pay edilecek. Yerine bırak dedim. Siz ordunun malı olabilirsiniz. Ama biz Mareşal'in askerleriyiz. Hakkım olan almak için senden izin almam. Bir itirazınız varsa Mareşal'in yaverine söyleyebilirsiniz. Şişt. Gel buraya gel. Sen akıllanmayacaksın mı lan daha? Ne o? Yine mi vuracaksın? Durma. Vur.
Yalnız bu sefer önceki gibi sessiz kalmam Şamil Çavuş. Bu iş Halil Albay'a kadar gider. Defolun gidin lan buradan. Defol! Çakaydın ya ağzına bir tane daha. Şeytanlık etmeye geldi buraya. Derdi bu zaten. Aklı sıra dayağı yiyip gidecek Maraşel'e şikayet edecek. Ben Halil Albay'ın başını bu it içine yedirmem kardeş. Elbet vakti gelir, elime düşer. İşte o vakit o çok güvendiği Golds Maraşel kurtarabilecek mi bakalım bunu. Aman, bunların bir işe yaramadığını sen de biliyorsun Gilbert. Efendim, iyi gelecek. İçmezseniz ateşiniz iyice yükselecek. Tamam. Gel Halil, gel. Geç otur şöyle. Neyiniz var Maraşal? Neyim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ancak konumuz bu değil albay. Seni dediklerimi yerine getirip getirmediğini öğrenmek için çağırttım. General Townsend'a bir teklifle gitmemi istediniz. Ancak ben bunu yapmadım. Emrimi çiğnemenizin sebebi nedir? Size daha önce de söyledim. Zor durumda olan onlar, biz değiliz. Ne kaçacak yerleri var, ne de oyalanacak zamanları. Onlara bir teklif sunmamız, onlar için bir can suyu olur. Askeri tecrübelerime itimat etmiyor musunuz albay? Hayır, ben böyle bir şey söylemedim Maraşal. Sadece... O halde söyleyeceklerime kulak veriniz. İngilizler asla teslim olmak için elçi göndermezler. Kibirleri buna müsaade etmez. Son askerine kadar direneceklerdir. Ayrıca bu açlık meselesi falan da değil. Tarihlerine bu lekeyi sürdürmeyecek kadar kibirli ve gururludurlar. Her iki türlüsü de bizim işimize gelir. O şehri alacağız. İsterlerse sağ, isterlerse ölü olsalar da... o şehirden tek bir asker dahi Basra'ya geçmeyecek. Buna müsaade etmem. Burada işler sandığınız kadar iyi gitmiyor albay. Ordunuzu çok güçlü zannediyorsunuz. Ancak sizin askerlerinizin hali de iyi değil. O görüşmeyi yapacağız. Bu bir rica değil albay. Sizi son kez ikaz ediyorum. Şu ana dek yaptığımız her şeyi feda ediyorsunuz. Kumandanım. Söyle Nuri. Bağışlayın. Mühim kumandanım. General Townsend'dan mektup var. Bu defa yanıldınız Maraşal. General Townsend görüşme talep ediyor. Hakkınızı teslim etmem gerekiyor albay. Ancak kayıtsız şartsız teslim olacaklarını pek zannetmiyorum.
Başka çareleri yok. Ya teslim olacaklar ya da ölecekler. Bu cephenin galibi belli Maraşal. Birkaç gün daha Gilbert. Birkaç gün daha yaşamam yeterli olacak. Bu arada senin de o görüşmeye katılmanı ve olan biteni izlemeni istiyorum. Bu Halil'in inadı her şeyi mahvedebilir. Emredersiniz komutanım. Baba. Tam aynı rüyayı görmeye başlarken kaybettim seni. Geriye bir tek hüzün ve anılar kaldı. Bir avuç insan kaldı. Nice yiğitler göçtü gitti Fatma bacı. Baba Haydar az çekmedi kahrımızı çilemizi. Şimdi burada olsa pervane gibi dönerdi etrafımızda. Baba Haydar, Mehmet, Zeynep, Niyazi abi, babam. Daha niceleri o güzelim şehadet mertebesine eriştiler. De. İnsanın sevdiği yanında olmayınca böyle gönlü sızlıyor işte. Biz zafere bu kadar yaklaşmışken düştüğünüz bu hal her şeyi mahveder, haberiniz ola. Ne bekliyordunuz ya? 7 düveli karşımıza almışken bunun bir bedeli olmayacağını mı sanıyordunuz? Silkinin kendinize gelin. Harp bizim için daha yeni başlıyor. Kendi vatanımızdan düşmanı sürdükten sonra diğer mazlum coğrafyalara döneceğiz yüzümüzü. Köleleştirilen, kendi toprağında parya muamelesi gören, muhacir muamelesi gören insanların çığlığına sağır kalmayacağız. Tek bir zalim kalmayana dek devam edeceğiz. Durmak yok. Her birimiz Hazreti Ömer gibi olacağız aslanlar. Hükmettiğimiz topraklarda kurda adaletin gücünü gösterecek, kuzuya merhametle muamele edeceğiz. Biz geleceğe yelken açıyoruz. Cihanı yeniden biz inşa edeceğiz. Baba Haydar şehadete koşarken vazifesini bana tevdi etmişti. Gayrı olanları ve olacakları ben dökecektim kağıda. Ali kumandanın konuşmasından sonra silkinip ayağa kalkmıştık hepimiz. Şehirde bir avuç insan kalmış olsak da içimizdeki heyecan koca bir orduyu dize getirecek kadar büyüktü. Yeni bir mefkûreye doğru yol almıştık. Halil Bey İngiliz ordusunun kayıtsız ve şartsız teslim olacağını düşünüyordu. Ancak generalden hiç ummadığı bir teklif alacaktı. General Townsend Osmanlı ordusunun kuşatmasını geçebilmek için her yolu deniyordu. Bu defa önceden yapmadığı bir şey yapacaktı. Ve ordusunun onurunu kurtarmak için Halil Bey'e para teklif edecekti.
Dördünüz buraya. Diğerleri buraya. Çabuk, çabuk, çabuk. Hazır. Girin. Hamilton hem onurunu hem de kaçmak için kuracakları köprünün güvenliği için bir an önce Üsküplü'yü bulmalıydı. Burada değiller komutanım. Burada yoklar komutanım. Gelin. Yüzlerinizi açın. Geçin. Halil Bey. Görüşme teklifimi geri çevirmeyerek nezaket gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim general. Davete icabet etmek gerekir. İnşallah bu davetinizin neticesi de hayırlı olur. Alman bir haberiniz olduğunu bilmiyordum. Kendisi Mareşal Goltz'un yaveridir. Rahatsız olduğu için kendisi bugün iştirak edemeyecek. Mareşal'in Bağdat'ta olduğunu sanıyordum. Buraya gelişinin özel bir maksadı var mı acaba? Mareşal ziyaret maksatlı burada şu anda. Biz davetinizin konusuna geçelim. O halde burada konuşacaklarımızı kendisine iletirsiniz. Buna lüzum olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu görüşmenin neticesinde kendisini şehrin içinde görebilirsiniz. Söylemek istediklerinizi siz iletirsiniz ona. Halil Bey. Söyleyeceklerimi söylemek bir komutan için bir hayli zor. Yıllardır orduma şerefimle hizmet ettim. Galibiyetinde ne olduğunu çok iyi bilirim. Mağlubiyetinde. Ancak her ikisinin de neticesini komutanların hamleleri değiştirebilir. Bunun da farkındayım. Ben artık daha fazla kan dökülmeden bu meselenin kapanmasını istiyorum. Erdemli bir komutanın yapması gereken de budur. Teslim olduğunuz an itibariyle hiçbir askeriniz sahi olmayacak. Misafirimiz olarak muamele göreceksiniz. Emrinizdeki subay ve erler milletler arası anlaşmalara göre muamele görecek. Hayır Halil Bey, hayır. Buraya hangi hayallerle geldiğinizin farkındayım tabii ki. Ancak size teklifimiz teslim olmamız değildir. Teslim olmak için teklife gerek yok zaten. Beyaz bir sancak yeterli olacaktır. O halde neden buradayız? Geri çekileceğiz. Nedir bu? Anlaşma metni.
Geri çekilmemize izin vermeniz karşılığında 40 adet topla birlikte bütün askerlerim silahlarını teslim edecekler. Ben de dahil olmak üzere. Ordumdaki tüm askerler bir daha Osmanlı'ya karşı savaşmayacaklarına dair askerlik onuru üzerine yemin edecekler. Ve ayrıca en önemli kısmı şu ki bütün bunlarla birlikte size tam 1 milyon sterlin vereceğiz. Lütfen kuşatmayı kaldırın ve sessizce Basra'ya çekilmemize müsaade edin. Anlaşmayı imzalayın da bitsin bu iş. Kaymakam Bey, henüz yaranız çok taze. Neden ayaklandınız? Hastanede yatıp şehirden kaçmanızı mı izleyeyim? Haberim olmayacağını mı sandınız? Adamlarım söyledi. Nehre saldan köprüler kurup şehirden kaçacakmışsınız. Adamların sana yanlış bilgi vermiş Ebu'la. Bu Osmanlı ordusunu yalıtmak için yaptığınız bir hamleydi. Şehri terk etmeyeceğiz. Yüzbaşı, daha önce verdiğiniz vaatleri unutmuş gibisiniz. Hala size inanmamızı bekliyorsunuz. Bizi Türklerin insafına bırakıp kaçacaksınız. Ancak bu sefer bizi kandıramayacaksınız. Şehirden kaçmanıza izin vermeyeceğim. Madem biz yandık, siz de yanacaksınız. Kaymakam Bey, bu halde hiçbir yere gidemezsiniz. Bir süre daha kalıp dinlenmeniz gerekir. Burada daha fazla duramam doktor hanım. Evimde dinlenirim. Ebu'la planlarımızı bozacak Alisa. Zehirli bir iğne yapıp icabına bakmanı istiyorum. Emin misiniz yüzbaşı? Bu çok önemli bir karar. Kararlarımı sorgulamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Alisa? Ebu'la artık dostumuz değil. Bunu göremeyecek kadar körsen aynı iğneden kendini de hazırla. Her askerinizin kelle başına 77 sterlin öyle mi? Vatan evlatları ne parayla satılır ne de alınır. Evvela bunu öğren general. Şayet bu teklifi başka şartlar altında yapsaydınız. Halil Bey, az önce tam 1 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayı reddettiğinizin farkında mısınız? Bunun Osmanlı bütçesinin ne kadarına tekabül ettiğinden haberiniz var mı? Gurur yapacak durumda değilsiniz. Gururu siz mi öğreteceksiniz bize? Bu kuşatmanın başından beri 13 bin askerinizin canını kurtarmak için yaptığınız yarma harekatlarında tam 22 bin askerinizi zayi ettiniz. Bununla beraber aynı zamanda onurunuzu da yok ettiniz. Bu şartlar altında teslim olacağımıza inanıyorsanız hayalcilik olur bu Halil Bey. Ben size her türlü kolaylığı sundum. Ama siz kuru bir hamasetle yaptığım tüm teklifleri geri çevirdiniz. Daha ne kadar inat edeceksiniz? Direnecek gücünüz kalmadı general. Erzağınız yok. Silahınız yok. Mühimmatınız yok. Pazarlık yapacak durumda değilsiniz. Ben size medeni bir anlaşma sundum. Üstelik Osmanlı'nın hiçbir cephede ulaşamadığı kadar parlak bir zaferle. Maddi manevi kazançlı çıkacaksınız Halil Bey. Size bir gün mühlet veriyorum general. Yalnızca bir gün.
Silahlarınız da sizin olsun. Uğruna onurunuzu pazara çıkarttınız milyonlarca sterlinde. Allah'a yemin ederim ki Şafak'la birlikte saldırıp sizi ve o şehri dümdüz ederim. O kapıdan ya esir olarak çıkacaksınız ya da cansız bedenleriniz çıkacak. Karar sizin. Lanet olsun sana Halil. Sana da inadına da lanet olsun. Kumandanım, İngilizler salları birleştirerek bir köprü yapmaya başladılar. Maksatları gece yarısı nehri geçip kaçmak. Yok, bu imkansız. Askerlerimiz nehrin karşı tarafında nöbet tutuyorlar. Geçit vermezler. Nehrin diğer tarafına geçip Güney birliklerimizi savunmasız yakalayacaklar. Ali Bey yardım getirmeden kuvvetlerimizi yarıp kaçmanın peşindeler. Dışarı çıkıp bu haberi Halil Bey'e ulaştırmamız da imkansız. Ebu'dan durumu nasıl? Hala hastanede mi? Hayır. Ebu'la İngilizlerin şehirden kaçacağını duymuş. Bu yüzden Hamilton'a öfkesini kustu ve evine gitti. Demek artık evde. Hazırlanın. Yapmaya çalıştıkları köprüyü başlarına yıkacağız. Kumandanım elimizde silah yok, barut yok. Nasıl yapacağız? Hazreti Davut, Calut zaliminin bedenini nasıl yerle eksan ettiyse biz de öyle yapacağız. Bu ne demek oluyor Halil Bey? Size harp tarihinde ender görülen bir anlaşma teklif ediliyor ama siz onu elinizin tersiyle itiyorsunuz. Harp tarihi satılık orduları hatırlamaz Maraşal. Biz şerefimizi gavurun parasına değişmeyiz. Bunca neferin boşuna can vermedi burada. Can vermeye de devam edecekler. Zafer bu mu? Hayır. Ya teslim olacaklar ya da ölecekler. Daha o tel örgüleri geçmeden ölüp gidecekler. Bunu daha önce de denedim. Tanrı aşkına Halil Bey, senin aklın nerede ha? 1 milyon sterlin ve onlarca top. Üstelik ölmekten beter oluyorlar. Gidin ve o anlaşmayı imzalayın. Ben bu ordunun bir neferi olduğum müddetçe asla böyle bir anlaşma kabul edilmeyecek. O halde sizin görevinizden... Efendim. Halil Bey lütfen izin verir misiniz? Hazırlıkları başladın Salih. Eğer teslim olmazlarsa yarın var gücümüzle şehre saldıracağız. Baş üstüne kumandan. İngilizlerin kaçıp gitmesine izin veremeyiz ağalar. Bizi burada Türklerin eline bırakamazlar. Biz onlara yardım ettik. Haklısınız. Bizi kaderimizle baş başa bırakacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.
Ali Kumandan Calut'u devirmek için Allah'a sığınıp çetin bir vazifeye talip olmuştu. Bu defa bombalar değil, Ali Kumandan'ın aklı konuşacaktı. Hoş geldiniz yiğitler. Hoş gördük. Buyurun. Ne isterseniz dükkan sizindir. Eyvallah. Bize bolca şişe ve gaz yağı lazım. Bundan var mı? Bol miktarda. Güzel. Hazır. Helal hoş olsun. Vatanıma feda olsun. Eyvallah. Ali Kumandan ve neferleri zalimin köprüsüne ateş kusacaktı. Bu ateşi harlandırmak için gaz yağı, şişe ve marifet gerekiyordu. Her şey hazır olduğunda ateşi yakacak bir kıvılcım gerekecekti. O kıvılcımı Ali Kumandan yakacaktı. Gece bizim için hayra, düşman için azaba gebeydi. Yaklaşıyordu yaklaşmakta olan.